Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta hızlı olmak algılarımızı biraz dağıtabilir. Fadime İpek Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 29 Ağustos 4 Eylül arasındaki gökyüzü transitlerin burçları etkilerini paylaşmaya çalışacağım. Geçen haftayla birlikte eski defterler tekrar açılmaya başlandı. Bu haftada eski konular toparlanmaya başlayacak. Özellikle değişken burçların hayatında düzenlemeler olacak. 2020 Haziran 2022 Haziran arasında değişken burçların hayatında değişimler vardı. Yani Yay burcu, İkizler burcu, Başak burcu ve Balık burcunun bu değişimleri anlayanlar değişiklikleri tamamladı ama anlamayan ve kabul etmeyenler sürekli sorunlarla karşılaştı. Belki sağlık sorunları, belki psikolojik sorunlarla karşılaştı. Bu haftadan sonra bunları daha fazla düşünmeye gerekiyor. Neler değişmesi gerekiyordu? Neden değişmedi? Bunu sorgulamak gerekiyor. Artık değişiklikleri kabullenmek ve tamamlamak gerekiyor. Bu hafta Güneş Başak Burcu'nda ilerliyor. Dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda hizmet alanları, sağlık alanları, eğitim alanları ve kamu alanları ile ilgili konular daha fazla gündemimizde olacak. Evcil hayvanlarla ilgili konular daha fazla gündeme gelecek. Yaşlılarla ilgili konular öne çıkacak. Yaşlı bakım evleriyle ilgili konular öne çıkacak. Bu hafta Merkür Terazi burcunda, dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda hak, hukuk, adalet konularında tartışmalar, görüşmeler daha fazla olacak. Adaletle ilgili alanlarda düzenlemeler yapılabilir. Bunlarla ilgili değişiklikler daha sonra tamamlanacak. Mars İkizler burcunda ilerliyor. İletişimde, lojistikle ilgili alanlarda, kitaplarla ilgili alanlarda, medyayla, eğitimle ilgili alanlarda, reklam konularında, yolculuklarla ilgili konularda bu hafta daha fazla değişikliklerle karşılaşabiliriz. Dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda kısa yollarla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Arabalarla ilgili konuları daha çok konuşacağız. Kısa mesafeli araçlarla ilgili, mesela motosiklet, bisiklet gibi araçlarla ilgili konular sürekli konuşulacak. Bunlarla ilgili yenilikler karşımıza çıkabilir. 21 Ağustos 2022-26 Mart 2023 arasındaki konuları çok iyi anlamak gerekir. Özellikle iletişim, medya, lojistik, yollar, iklim, hava şartları, uçaklar, arabalar, elektrik, ilk eğitim okulları gibi alanlarda, konularda neler yaşanacak bunları iyi tespit etmek gerekiyor. Çünkü 2026'dan sonraki konuların fragmanını yaşayacağız. Şimdi yaşayacağımız değişiklikler, adımlar 2026'dan sonraki süreçle ilgili bize işaretler verecek. Bu hafta Venüs Aslan Burcu'nda ilerliyor. Son haftalarda duygusal ilişkilerde ego savaşları vardı, inatlaşmalar vardı. Bu hafta bunlar devam ediyor. Bu hafta duygular biraz fazla abartılabilir. Duygusallıkla şovlar yapılabilir. Duygusal konularda şovlar yapılabilir. Bu hafta aşkta şanslı burçlar Koç burcu, Aslan burcu ve Kova burcu olacak. Bu hafta para konusunda şanslı olan burçlar da Yengeç burcu, Aslan burcu ve Boğa burcu olacak. Satürn hala Kova burcunda ve bu hafta retro halinde ilerliyor. Sene başından beri neler bize eğitmek istedi? Biz bunları kabul ettik mi? Hayatla ilgili dersleri öğrenmekle direndiğimiz konular neler oldu? Hangi alanlara karamsar ve kuşkularla baktık? Bunları iyi anlamamız gereken bir süreçteyiz. Sene başından beri bizi eğiten olayları iyi anlarsak, farkına varırsak, Kasım'dan sonra bu alanlardaki eğitimleri kabullenmek daha kolay olacak. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bazı temel taşları oluşturmamız gerekiyor. Bazı konularda disiplinli ve planlı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Neptün Balık burcunda ve retro halinde sene başından beri aldandığımız ve aldatıldığımız konuları sorgulayacağımız bir süreçteyiz. Sene başından beri aldandığımız konular neydi? Şimdi bunlardan dersler çıkartmalıyız. Duygu sömürüsü yapanlara izin vermemeliyiz. Spiritüel alanları kullanarak duygu sömürüsü yapanlara izin vermemeliyiz. Bunu şimdilerde daha iyi anlamaya başlayacağız. Jüpiter Koç burcunda ve retro halinde son aylarda şanslı olduğumuz alanları iyi tespit etmeliyiz.
Bu alanları biraz fazla abartmış olabiliriz. Bunu muhakeme edersek Jüpiter düz hareketine geçtiğinde abartmamamız gerektiğini de daha iyi anlayabiliriz. Uranüs Boğa burcunda ve retro halinde son aylarda aniden karşımıza çıkan konuları anlamaya çalışacağız. Yine ani ve beklenmedik konular karşımıza çıkacak. Burçlar kısmında bunların neler olduğunu detaylı anlatacağım. Plüto Oğlak burcunda ve retro halinde 2008'den beri Plüto Oğlak burcunda ilerliyor. Önümüzdeki sene Şubat ayında Kova burcuna kısa bir giriş yapacak. Daha sonra bazen Oğlak, bazen Kova burcunda olarak geçiş sürecini yaşayacağız. 2026'dan sonra ise Plüto artık Kova burcuna geçecek. Artık Kova çağını daha net yaşamaya başlayacağız. Bu hafta Plüto Oğlak burcunda ve retro halinde Ocak-Şubat 2022 aylarında yaşadığımız gizli kapaklı olaylar bu hafta açığa çıkabilir. Bu olay her neyse bu konunun artık bittiğini kabul etmeliyiz. Geçen hafta sonunda Başak Burcu'nda yeni ay gerçekleşmişti. Hayatımızda yeni adımlar atmak bu haftada kolay olacak. Önümüzdeki hafta Balık Burcu'nda Dolunay gerçekleşecek. Son 6 aydaki bazı konuları toparlamak sürecini başlatacağız. Her videoda planetlerle ilgili hem genel hem de burçlar kısmında detaylar vermeye çalışıyorum. Ancak uzun süreli bir burçta kalan yavaş ilerleyen planetlerin etkileri yıllar sürüyor. Her hafta başka özelliklerinden bahsediyorum. Bu nedenle daha önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Haftalık video olmasına rağmen uzun vadeli öngörüleri de sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Şimdi 29 Ağustos 4 Eylül 2022 arasındaki gökyüzü transitinin burçlar etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 29 Ağustos 4 Eylül haftası gökyüzü transitinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda basın yayından medya ile iletişimle, lojistikle, reklam işleriyle ilgili alanlarda çok yoğun olmaya başladınız. Belki bu alanlarda başlangıçlar yaptınız. Bu haftada bu konularda yoğun olunacak. Yeni adımlar atmak kolay olacak. İşe arayanlar, iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında işler bulabilirsiniz. Bu konularda işi olanlar yoğun bir tempoda çalışacak. İşlerinize bu alanları katmak yine bu hafta kolay olacak. Bunu gündeme alabilirsiniz. Bu hafta sağlık konuları gündemde. Sağlığınıza dikkat edin. Genel sağlık kontrollerini yaptırabilirsiniz. Bağırsaklara dikkat edin. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ve eğitim sektörüyle ilgili alanlarda yeni başlangıçlar var bu hafta. Bunlarla ilgili beklediğiniz haberleri alabilir, başlangıç yapabilirsiniz. Bu hafta ikili görüşmeler çok fazla olacak. Bu görüşmeler özellikle duygusal hayatınızla ilgili olabilir. İlişkilerinizle ilgili imzalar atılabilir. Son haftalarda aşk konularında güzel gelişmeler yaşanmış. Aşkta güzel gelişmeler hala devam ediyor. Yeni aşk başlayabilir. Aşk ilişkisinde ciddi kararlar alınabilir. Bu kararlar ilerleyen zamanlarda sonuçlanacak. Son aylarda evlilik veya ortaklıkla ilgili konularda hukuksal süreçler yaşandıysa bu hafta bu konularda yeni adımlar atılabilir. Ancak bunların sonuçlanması daha zaman alacak. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerin hayatında büyük bir değişim olabilir. Onlarla olan ilişkilerinizi sorgulama süreci var. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle, komşularınızla aranızda bazı tartışmalar da yaşanabilir. Daha sakin kalarak çözüm üretilebilir. Son aylarda şanslı olduğunuz alanları şimdilerde daha farkına varacaksınız. Bu konularda önümüzdeki süreçlerde yeniden şans size gülecek.
Sene başından beri arkadaşlarla ilişkilerinizle sınandınız. Onlardan bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Siz bunu anlayamadıysanız şimdilerde bunu kendi içinizde muhakeme edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili karamsar, kuşku dolu fikirlerinizden vazgeçin. Çünkü onlar sizi eğitiyor, ilerleyen zamanlar için tecrübe kazanmanıza yardımcı oluyor. Birlikte yaşadıklarınızı düşünüp bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Geçen sene sonundan beri parasal olarak aniden başlayan, aniden biten konular hep oldu. Son aylarda da bunu daha net görmeye başladınız. Para kazanma, parayı yatırıma dönüştürme konusunda yenilikler hayatınıza katmalısınız. Buna dair fikirlerinizi hızla gündeme alın. Önümüzdeki sene Nisan ayından sonra tutulmalar Koç burcu, Terazi burcu aksında ilerlemeye başlayacak. Hayatınızı yeniden düzenlemeye başlayacaksınız. Şimdiden planlarınızı yapın. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan temin edebilirsiniz. İmzalı isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde ikili görüşmeler var. Özel veya işle ilgili görüşmelerinizde yeni konular gündeme gelecek. Yeni başlangıçlar yapılabilir. Evlilik veya ortaklıkla ilgili hukuksal konularda yeni gelişmeler karşınıza bu hafta çıkacak. Hafta ortasında bu hukuksal konularla ilgili yeni gelişmeler var. Hafta ortasında harcamalarınıza dikkat edin. Borç alacak konularla ilgili görüşmeler var. Aşk ilişkinizle ilgili biraz fazla para harcayabilirsiniz. Haftanın son günlerinde uzun yolculuklar var. Uzun yolculuklarla ilgili yeni planlar yapılabilir. Yurt dışı ile veya şehir dışı ile ilgili konularda yeni başlangıçlar var. Eğitimle ilgilenenler hafta sonunda yeni konular gündemimizde gelecek. Eğitim konusunda hafta sonunda başarı var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 29 Ağustos 4 Eylül haftası gökyüzü transiti burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda çalıştınız, yoruldunuz, hayatınızı düzenlemeye uğraştınız, mücadele verdiniz. Şimdi karşılığını alma zamanı başlıyor. Son haftalarda para konuları gündeme de gelmeye başladı. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bu hafta sürekli para konularını konuşacaksınız. Parayla ilgili güzel haberler de var. Para kazanma konusunda kendinizi geliştirecek yeni fikirler üretmek kolay olacak. Geçen seneden beri para kazanma, parayı yatırıma dönüştürme konularında zaten çok mücadele verdiniz. Şimdi o zaman yarım kalan konuları sonuçlandıracaksınız. Bu hafta evinizle ilgili dekorasyon değişiklikleri yapılabilir. Bununla ilgili fazla harcama yapılabilir. Evlilik planlarınızı bu hafta yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Eşinizle veya partnerinizle duygusal zamanlar geçirebilirsiniz. Bu hafta duygusal zamanlar daha fazla olacak. Bunu değerlendirmelisiniz. Çocuklarla ilgili konularda yenilikler var bu hafta. Bunlarla ilgili haberler alınabilir. Çocuklarla ilgili konularda güzel haberler alınabilir. Belki de evinize yeni bir bebek gelebilir ya da 6 ay sonra bebeğiniz olacağı haberini de alabilirsiniz. Bu hafta aşkta şanslısınız. Aşk ilişkinizde güzel gelişmeler var. Yeni bir aşk başlayabilir. Aşk ilişkinizde ciddi adımlar atılabilir. Yeni iş arayanlar, finans sektöründe, gayrimenkul sektöründe, yemek sektöründe, estetik ve güzellikle ilgili sektörde, iletişim, medya, pazarlama, lojistik alanlarında işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. İşi olanlar, iletişim, medya, pazarlama, lojistik alanlarını işlerinize katabilirsiniz. Bu alanlardaki yenilikler sayesinde işlerinizde yeni bir dönem başlayabilir. Sanatla ilgili işleriniz varsa, sahnelerle ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu hafta bu alanlarda güneş gibi parlama var. Enerjiniz yüksek olacak. Yeni adımlar atmak için de güzel zamanlar var.
Bu hafta sağlık konularıyla ilgili görüşmeler yapılabilir. Sağlıkla ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Beklenen haber alınabilir. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörüyle ilgili alanlarda imzalar atılabilir. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konularda duygusallık var. Ebeveynlerinizle duygusal zamanlar daha fazla yaşanacak. Sene başından beri iş, kariyer, eğitim konularında aniden başlayan, aniden biten konularla karşılaştınız. İş, kariyer, eğitim alanında sınanma halindeydiniz. İş, kariyer, eğitim alanında kendinizi eğitmeniz gerekiyordu. Disiplinli ve planlı olmanız gerekiyordu. Sağlam temeller kurmanız gerekiyordu. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Disiplinli ve planlı oldunuz mu? Bunları muhakeme edeceksiniz. Bunlardan dersler çıkartın. Kasım ayından itibaren bu dersler işinize yarayacak. Doğum haritanızda Boğa burcu 18 derece ise hayatınızda ani gelişmeler bu hafta yaşanabilir. Buna hazırlıklı olun. Geçen sene sonundan beri hayatınızda değişiklikler olmaya başladı. Özellikle ilişkilerle ilgili, karşınızdaki kişiyle ilgili farkındalığınız artmaya başladı. İlişkinizde değişiklikler bu haftada devam ediyor. Mayıs 2023'e kadar hayatınızda değişimler var. Bunu kabullenin. Değişimin planlarını siz yapın. Yoksa karşınıza çıkanlara mecbur kalacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da satın alabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konularında yenilikler gündeme gelebilir. Karaciğer, pankreas konularına dikkat edin. Bunlarla ilgili yeni konular olabilir. Hafta sonunda ikili görüşmeler var. Bu görüşmeler sonucunda hem iş hem özel hayatınızda, ilişkilerinizde yenilikler başlayacak. Evlilik planı olanlar hafta ortasında organizasyonlarınızı yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Haftanın son günlerinde fazla harcamalar yapılabilir. Bu da finansal olarak sizi biraz zorlayabilir. Hafta sonunda sağlığınıza dikkat edin. Ameliyat konuları gündeme gelebilir. Hafta sonunda banka işlemleriyle de yoğunluk var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 29 Ağustos 4 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Geçen aylarda depresif durumlarla karşılaştınız. Hayatınızda değişiklikler olması gerektiğini anladınız. Buna dair planlar yapmanız gerekiyordu. Son haftalarda da bunu değişiklikleri yapmaya başladınız. Hemen her videoda söylüyorum. Haziran 2020, Haziran 2022 arasında tutulmalar ikizler burcu, yay burcu aksında gerçekleşti. O tarihlerde hayatınızda köklü değişimler olmak zorunda kaldı. Belki bunu anladınız ve tamamladınız. Belki anlamadınız ve tamamlamadınız. Belki bazı şeylerin adımını attınız. Şimdi o konular toparlamak daha kolay olacak. Eksik kalan konular daha kolay toparlanacak. Son haftalarda hayatınızda ani gelişmeler yaşamaya başladınız. Bu haftada hayatınızı düzenlemek için ani gelişmeler yaşanacak. Bu hafta iş konularındaki değişimlere hep hazır olun. İş konuları sizi biraz gergin yapabilir. Hırslı olacağınız bir dönem var önünüzde. Bu hırs yüzünden işinizde daha fazla zaman ayıracaksınız. İş, kariyer, eğitim alanlarında yeni adımlar atmak kolay olacak. Değişiklikleri yapmak kolay olacak. İş yerini taşımak, iş değiştirme, işle ilgili farklı alanlarda çalışma, işle ilgili başka ülkede çalışma, işle ilgili başka şehirde çalışma için bu hafta değişiklikler yapılabilir. Bunlarla ilgili adımlar atılabilir. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Bu hafta ev alma, ev satma, ev taşıma konularıyla ilgili yenilikler var. Bunlarla ilgili yeni adımlar atılabilir. Bu konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir.
Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konularda yenilikler var. Onların hayatında yenilikler olabilir. Bu güzel gelişmeler olacak. Onların yanında olabilirsiniz. Bu hafta aşk ilişkinizle ilgili konularda görüşmeler var. Aşk ilişkinizde duygusallıktan çok mantıklı kararlar alınabilir. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu aşk uzun vadeli bir ilişkinin başlangıcı olacak. İletişim, medya, lojistik, pazarlama, kısa yollarla ilgili alanlarda işleriniz varsa bu hafta bu işlerden daha fazla para kazanılabilir. Sene başından beri uzun yollar, uzak yerler, uzun yolculuklarla ilgili konularda daha fazla gündemimizdeydi. Bunlarla ilgili konularda bazen gerildiniz, bazen karamsar düşünceler içinde oldunuz. Şimdi bu konuları toparlamak kolay olacak. Uzak yerler, uzun yolculuklarla ilgili konularda farkındalığınız artacak. Şehir dışında yaşama, başka ülkede yaşama fikirlerinizle ilgili düşünceleriniz değişecek. Belki önceden karamsar düşünceleriniz vardı. Şimdi bu düşünceler değişecek. Yurt dışı, şehir dışı ile ilgili alanlarda sağlam temeller atacağınız süreçler var. Bunları değerlendirin. Geçen sene sonundan beri son senelerde yaşadıklarınızı sürekli düşünmeye başladınız. Bu yaşadıklarınız sizde bazı farkındalıklar oluşturmaya başladı. Şimdi kendi içinizde bunları daha fazla düşüneceksiniz. Kendinizi geliştirmeniz için neler yapmalısınız bunları düşüneceksiniz. Belki parasal konulara takılacaksınız. Parayla ilgili konulara fazla takılmayın. Hayatınızı düzenlemek için kendi içinizde çok büyük bir enerji var. Bunu daha fazla düşünün. Böylece hayatınıza düzen sağlamak daha kolay olacak. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde aşk hayatınızla ilgili yeni kararlar alınabilir. Aşk ilişkinizde yeni başlangıçlar var. İlişkinizde ciddi kararlar alınabilir. Hafta başında partnerinizle duygusal zamanlar var. Bununla ilgili plan yapın. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili haftanın ilk günlerinde yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Çocuklarla ilgili konular nedeniyle evinizde yenilikler de yapılabilir. Hafta ortasında sağlığınıza dikkat edin. Üreme organıyla ilgili konular var. Kontrolleri yaptırmakta fayda var. Haftanın sonunda ikili görüşmeler çok fazla olacak. Yeni bir ilişki başlayabilir. Yeni bir ortaklık başlayabilir. Bu başlangıç uzun vadeli bir ilişkinin başlangıcı olacak. Hafta sonunda ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili yeni adımlar atılabilir. 6 ay bu konular gündemimizde olacak. Evlilik organizasyonlarınızı hafta sonunda yapabilirsiniz. Hayatınızda köklü bir değişim yapacağınız bir hafta sonu olacak. Yeni başlangıç yapacaksınız. Bu evlilik uzun vadeli bir evlilik olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 29 Ağustos 4 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle olan ilişkilerde güzel gelişmeler var. Onlarla olan ortamlarda güneş gibi parlayacaksınız. Enerjiniz yüksek olacak. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu güzel gelişmeler olacak. Bu parasal konularla ilgili de olabilir. Son aylarda arkadaş ilişkilerinizi sorguladınız. Onların hayatında değişimler oldu. Onların yanında oldunuz. Bazen onlara destek oldunuz. Bazen onlar size destek oldu. Arkadaşlarınızla ilişkinizde farkındalıklar olmaya devam edecek. Bu farkındalıklar nedeniyle Mayıs 2023'e kadar arkadaş ilişkilerinizi düzenleyeceksiniz. Son haftalarda parayla ilgili güzel gelişmeler yaşadınız. Bu haftada para konusunda güzel gelişmeler var. Beklediğiniz para da elinize gelebilir.
Son haftalarda kafanız karışmaya başladı. Hayatınızda değişiklik yapmak istiyorsunuz. Ancak nereden başlayacağınızı da bilmiyorsunuz. İlerleyen zamanlarda bunu çok konuşacağız. Son aylarda sosyal alanlarda, sosyal çevrelerde o kadar yoğundunuz ki kendinize zaman ayıramadınız. Şimdilerde aslında yalnız kalmak istiyorsunuz, kendi halinizde düşünmek istiyorsunuz, hayatınıza düzen kurmak, hayatınıza yenilikler katmak istiyorsunuz. Bu hafta buna dair düşünceler içinde olacaksınız. Bu düşünceler Mart 2023'e kadar devam edecek. Hayatınızda yapmak istediğiniz değişiklikleri Mart 2023'ten sonra tamamlayacaksınız. Ancak şimdi gündemdeki konulara daha fazla zaman harcayın. Bu hafta evinizle ilgili konularda görüşmeler yapılacak. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili görüşmeler yapılabilir, imzalar atılabilir. Ancak bu işlemler daha sonra tamamlanacak. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konularda görüşmeler yapılabilir. Ebeveynlerinizle ilgili konularda önümüzdeki ay yeni gelişmeler yaşanacak. Şimdiden onlarla ilgili konularda yeni adımlar atılacak. Bu hafta kendi içinizde çok fazla konuşacaksınız. Birçok şey muhakeme edeceksiniz. Bu konuşmaları yazıya, şiire, sanata aktarın. Size iyi gelecek. Hatta kitap yazmaya da başlayabilirsiniz. Çünkü 6 ay yazma konusunda başarılı olacaksınız. Sene başından beri eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçler var ise bunlarla ilgili bu hafta sonuçlar alınabilir. Mirasla ilgili konular gündemde ise bunlarla ilgili eski konular sonuçlanabilir. Geçen sene sonundan beri sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Bu alanlarda yeni ve farklı kişilerle tanışmaya başladınız. Bu kişilerden bir şeyler öğrenmeye başladınız. Önümüzdeki sene ortasına kadar sosyal mecralar ve sosyal alanlarla ilgili farkındalığınız artacak. Farklı bakış açıları gelişecek. Sanatla ilgili işleriniz varsa, sahnelerle ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa geçen seneden beri bu alanlarda köklü değişimler olması gerekti. Eski sistem, eski konuların değişmesi gerekiyordu. Bunların farkına varmaya başladınız. Önümüzdeki sene ortasına kadar bu alanlardaki farkındalığınız artacak. Bu farkındalıklar nedeniyle yeni projeler üretmek daha kolay olacak. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da satın alabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizde, ailenizde ve ebeveynlerinizde vakit geçirilebilir. Evinizde değişiklikler yapılabilir. Ev alma, ev satma, ev taşıma, evde büyük tadilatlar yapma konusunda yeni adımlar hafta başında atılabilir. Hafta başında uzun yolculuklar da yapılabilir. Hafta ortasında aşkta duygusal zamanlar var. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar alınabilir. Toplum önünde olacağınız projelerde hafta ortasında yer alabilirsiniz. Bunlarla ilgili yenilikler başlatılabilir. Hafta ortasında çocukları ilgilendiren konularda yenilikler var. Çocuk konusunda para harcanabilir. Hafta sonunda sağlığınıza dikkat edin. Karaciğer, mide sorunları olabilir. Bunları abartmayın. Psikolojinize iyi gelecek konulara odaklanın. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen yeni haberler alınabilir. Bu alanlarda yeni işlere de başlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 29 Ağustos 4 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda çalıştınız, yoruldunuz, iş, kariyer, eğitim konularıyla yoğundunuz, yoruldunuz. Şimdi emeklerinizin karşılığını alma zamanı başlıyor. Bu hafta para konusunda güzel gelişmeler var. Parayla ilgili güzel haberler alabilirsiniz.
Venüs de para konusunda sizi destekliyor. Beklenmedik para konuları da karşınıza çıkabilir. Bu hafta estetik ve güzellikle ilgili konularda daha fazla para da harcanabilir. Dikkatli olun. Toprak, gayrimenkul, bitkilerle ilgili alanlarda yeni yatırım konuları da gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili yeni adımlar atılabilir. 2020 Haziran 2022 Haziran arasında arkadaş ilişkilerinizi sürekli sorguladınız. Arkadaş ilişkilerinizde farkındalıklarınız arttı. Arkadaşlarınız arasında elemeler yapmak zorunda kaldınız. Bu hafta arkadaşlarınızla ilişkilerinizi yine sorgulayacaksınız. Belki eski arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkartacaksınız. Belki eski arkadaşlarınızın hayatınızdaki değişimlerini, onların hayatındaki değişimleri göreceksiniz. Belki daha önce bazı şeylerin farkına vardınız ama değişiklikleri tamamlayamadınız. Artık arkadaşlarınızla ilişkilerinizde daha net adımlar atılacak. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda işleriniz varsa bu hafta bu işlerle yoğun olacaksınız. Yeni adımlar atılabilir. Bu alanlarla ilgili araştırmalar da yapılabilir. İşiniz yoksa sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, teknolojik ortamlarda, e-ticaret gibi alanlarda yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirin. Yeni başlangıçlar yapmak kolay olacak. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili konularda görüşmeler var. Onlarla olan ilişkilerde yoğun olacaksınız. İletişim, medya, lojistik, pazarlama, ilk eğitim yılları ile ilgili konularda imzalar atılabilir. Bu alanlarda yeni başlangıçlar var. Son haftalarda aşkla ilgili konularda duygusallık çok fazlaydı. Bu haftada aşkta duygusal zamanlar var. Ancak aşk konusunda inatlaşmalar da çok fazla. Bu güzel enerjileri boşa harcamayın. Sene başından beri ilişkilerle ilgili sınanma halindeydiniz. Karşınızdaki kişiyle ilgili karamsar düşünceleriniz oldu, kuşkularınız oldu, kıskançlıklarınız oldu. Aslında karşınızdaki kişi sizi eğitmeye çalıştı. Sizi bazı şeylerin farkına varmanıza çalıştı. Eğer bunu anladıysanız ilişkinizle ilgili ciddi adımlar attınız, sağlam temeller attınız ama anlamadıysanız ilişkinizi bitirmiş olabilirsiniz. Geçen sene sonundan beri ebeveynlerinizle olan ilişkilerinizde bazı farkındalıklar oldu, onların hayatında değişimler oldu. Bunu kabullenmekte zorlandınız. Ebeveynlerinizle ilgili konular Mayıs 2023'e kadar devam edecek. Eski konuların geride kalması gerektiğini anlamaya çalışacaksınız. Doğum haritanızda Aslan Burcu son derecelerinde ise iş, kariyer, eğitim konularında ani gelişmeler var. Bu ani gelişmeler sizin hayatınızı değiştirebilir. Buna hazırlıklı olun. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta sürecek, pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da satın alabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde basın yayınla, iletişimle, medyayla, lojistikle, eğitimle ilgili alanlarda yeni başlangıçlar var. Bu başlangıç önümüzdeki senelerde sürekli gündemimizde olacak. Haftanın ilk günlerinde kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili yeni konular karşınıza çıkacak. Onlarla ilgili olumlu parasal konular var. Hafta ortasında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizle, ailenizle vakit geçirmek için plan yapılabilir. Ebeveynlerinizle ilgili ani gelişmeler veya yenilikler karşınıza çıkabilir. Hafta ortasında ev taşıma, evde tadilatlar yapma, ev değişiklik konularında köklü değişimler var. Evinizle ilgili yeni ve büyük bir başlangıç yapılabilir. Hafta sonunda aşk hayatınızda yeni gelişmeler var. Yeni aşk başlangıcı olabilir. Aşk ilişkinizde yeni ve ciddi kararlar alınabilir. Hafta sonunda çocuk veya çocuklarınızla ilgili konularda gündemimizde gelecek. Bu yenilikler sizin de hayatınıza yenilik katacak. Çocuk veya çocuklarla ilgili önemli bir başlangıç yapılabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 29 Ağustos 4 Eylül haftası gökyüzü transiti burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz.
Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta Güneş burcunuzda, bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Bu hafta enerjiniz çok yüksek olacak. Hem Güneş hem de geçen haftaki yeni ay enerjinizi daha da yükseltecek. Hayatınızdaki bazı konularda yeni adımlar atmak kolay olacak. Özellikle iş konularında adım atmak kolay olacak. Son aylarda aniden gelişen uzun yolculuklar oldu. Ya aniden yola çıkıp gittiniz ya gideceğiniz yol iptal oldu. Uzun yollar, uzak yerlerle ilgili konular hep gündemdeydi. Uzun yollar, uzak yerlerle ilgili konular Mayıs 2023'e kadar da devam edecek. Bunlarla ilgili geçen sene sonundan beri farkındalığınız değişti. Uzak yerler, uzun yolculuklarla ilgili artık plan yapmamayı öğrendiniz. Anlık planlar yapıp uygulamanız gerektiğini öğrendiniz. Anlık bazı şeyleri yaşamanız gerektiğini öğrendiniz. Bu hafta iş, kariyer, eğitim konuları daha fazla gündemde olacak. İşiniz varsa yoğunluk olacak. Eğitim konularıyla ilgili de yeni adımlar atılacak. Bu hafta işinizle ilgili değişimler karşınıza çıkabilir. Yeni bir işe başlanabilir. İşinizde terfi alınabilir. İşinizde zorlanmalar da yaşanabilir. Bu zorluklar işten ayrılmanıza neden olabilir. Buna hazır olursanız bu konularda hızlı çözümler üreteceksiniz. Bu hafta para konuları çok fazla konuşacaksınız. Yatırım konularında görüşmeler yapılabilir. Bunlarla ilgili imzalar atılabilir. Bu hafta duygusal olarak yoğunluk var. Kendi içinizde duygularınızı sorgulayacaksınız. Duygularla ilgili inatlaşmalar var. Egonuza yenik düşebilirsiniz. Sene başından beri sağlık konusunda sınandınız. Sanki hayat size sağlık konusunu bahane ederek bir şeyleri öğretmeye çalıştı. Eski yöntemler, eski sistemler, eskiden yaşadığınız sağlık konularını geride bırakmalısınız. Sağlığınıza teknolojiyle, yeni sistemlerle, mistik konularla, gizemli konularla ilgilenirseniz daha fazla şifa bulacağınızı işaret ediyor. Bu konularda eğitimler alarak, kendinizi eğiterek sağlığınıza daha fazla destek olabilirsiniz. Sağlık alanında, eğitim konularında da konuları da gündeminizde, bunlarla ilgili yeni adımlar atılabilir. Yeni iş arayanlar, sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü, eğitimle ilgili sektörlerde, iletişim, medya, lojistik ve pazarlama alanlarında yeni işler bulabilirsiniz. Doğum haritanızda Başak Burcu son derecelerinde ise ilişkilerinizle ilgili yetersizlik hissinden kurtulun. Karşınızdaki kişiyle ilgili beklentileriniz sonuçlanması zor. Bu yüzden ütopik hayaller kurmayın, daha gerçekçi hayaller kurun. 2008'den beri aşk konusunda hep gizli kapaklı olayların içinde oldunuz. Bu senede Ocak-Şubat 2022'de yaşadığınız aşkla ilgili konular bu hafta bazı gizli kapaklı oyunlarla ortaya çıkabilir. O konular tekrar gündeme gelebilir. Bu aşk ilişkisinin bittiğini artık kabul edin. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da satın alabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde para konusunda yenilikler olacak. Para kazanmayla ilgili yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Elinize para gelebilir. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle görüşmek için planlar yapılabilir. Onların hayatında bazı değişiklikler, bazı yenilikler olacak. Bunların haberlerini alabilirsiniz. Hafta sonunda evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ailenizle birlikte olmak size iyi gelecek. Ev taşımak, evde tadilatlar yapmak için hafta sonu uygun olacak. Evinizle ilgili köklü bir değişim yaşanabilir. Hafta sonunda ebeveynlerinizle ilgili konularda da gündemimizde olacak. Onlarla ilgili yeni haberler alınabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 29 Ağustos 4 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda finansal olarak zorlandınız. Alacak verecek konuları sizi çok yordu. Banka işlemleriyle yoğundunuz, yoruldunuz. Bu hafta gündeminizde uzun yollar, uzun yolculuklar, uzaklarla ilgili konular var. Son 2 senedir uzun yollar, uzak yerler, uzun yolculuklarla ilgili konularda farkındalığınız arttı. Bu konularda değişimler yaşadınız. Belki daha önce gitmediğiniz yerlere gitmeye başladınız. Belki daha önce kullanmadığınız ulaşım araçlarını kullanmaya başladınız. Bu hafta bu konulardaki eksiklikleri tamamlamaya çalışacaksınız. Uzun yollar, uzak yerler, uzun yolculuklarla ilgili konularla yoğunluk var. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, başka şehirlerle ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerle yoğunluk var. Bu işlerle ilgili yeni adımlar atılabilir. Geçen sene sonundan beri eğitim konularında farkındalığınız arttı. Farklı alanlarda eğitim almaya başladınız. Bu haftada eğitim konularında yoğunluk var. Eğitimle ilgili alanlarda yeni adımlar atılabilir. Eğitimle ilgili yoğunluk çok fazla olacak. Bu hafta içinizde büyük bir enerji var. Bu enerji size ego yüklemesi yapabilir. Egonuz yüksek olacak. Kendinize olan bu güven sizi zorlayabilir. İlişkilerde sorun yaratabilir. Bu hafta iletişim araçlarını daha fazla kullanacaksınız. Bazen bu sizi yorabilir. Çok fazla telefon görüşmesi yapılacak. Algılarınız zorlanabilir. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, teknolojik ortamlarda işleriniz varsa bu hafta bu işlerden daha fazla para kazanılabilir. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili konularda yeni başlangıçlar da bu hafta yapılabilir. Sene başından beri aşk konularıyla sınandınız. Aşk ilişkinizle ilgili sınandınız. Aşk ilişkinizde bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Aşık olduğunuz kişiden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. İlişkiye dair tecrübe kazanmanız gerekiyordu. Aniden başlayan, aniden biten aşk konuları oldu. Bunların sebeplerini anlamanız gerekiyordu. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Kasım'dan sonra aşk konuları hızla gündemimizde olacak. Bu nedenle şimdiden bazı şeylerin mantığını anlamaya çalışın. Sene başından beri çocuklarla ilgili konularla yoğundunuz, yoruldunuz. Çocuklarla olan ilişkilerinizden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyordu. Çocuklarla ilgili konularda bazı temeller atmanız gerekiyordu. Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Bunlardan dersler çıkartmalısınız. Bu tecrübelerden dersler çıkartın. Kasım'dan sonra çocuklarla ilgili yeni konular karşınıza çıkacak. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa, sene başından beri bu konularla sınandınız. Bazen karamsar düşünceler içinde oldunuz, yoğundunuz, yoruldunuz. Şimdi bu konuları muhakeme edeceksiniz. Dersler çıkartacaksınız. Kasım'dan sonra bu alanlardaki işlerinizde yeni temeller atacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da satın alabilirsiniz. Hafta başında enerjiniz çok yüksek olacak. Hem işiniz hem eğitim hayatınızla ilgili kendinizi güçlü hissedeceğiniz için bazı kararlar almak kolay olacak. İş görüşmeleriniz için hafta başına randevu verin. Bu görüşmelerde başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili de hafta başında başarı var. Hafta ortasında parasal konularda ani bir gelişme yaşanabilir. Bu olumlu olacak bir gelişme olacak. Parayla ilgili yeni konular karşınıza çıkabilir. Yemekle ilgili, estetik ve güzellikle ilgili, finansla ilgili işi olanlar hafta ortasında bu işlerinize dair yeni planlar yapılabilir. Yeni başlangıçlar var. Bu işlerden daha fazla para kazanma var. Hafta sonunda yakın çevrenizdekilerle görüşmeler var. Onların hayatında değişimler olabilir. Onların yanında olacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için ay burcunuzu,
İş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 29 Ağustos 4 Eylül haftası gökyüzü transitindeyim. Burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda ilişkiler konusu gündeminizdeydi. Yoğun görüşmeler yaptınız, ilişkilerinizi düzenlemeye çalıştınız. Zaten Kasım 2021 ve Mayıs 2022'den beri özellikle ilişkilerle ilgili konularda farkındalığınız arttı. Karşınızdaki kişinin değiştiğini düşünmeye başladınız. Aslında sizin onunla ilgili düşünceleriniz, fikirleriniz değişti. Farkındalığınız ortaya çıkmaya başladı. Bu durum sizin ilişkilere bakış açınızı da değiştirdi. Siz sabit fikirlisiniz, geçmişe takıntılı birisiniz. Bazı düzenleri kurunca değişmesini istemezsiniz. Konfor alanından uzaklaşmak size zor gelir. Ancak geçen seneden beri tutulmalar sizi değişime zorluyor. Zaten Satürn geçen sene başından beri ev, aile, eş, ebeveynlerle ilgili sizi sınıyordu. Geçen sene sonundan beri de tutulmalar sınamaya başladı. Artık değişimleri kabullenmelisiniz. Zaten Ekim-Kasım 2022'de bunu daha net göreceksiniz. Son aylarda iş, kariyer, eğitim alanlarında yoğundunuz, yoruldunuz, güzel süreçler yaşadınız, başarılar kazandınız. Bu hafta sosyal ortamlarda, sosyal mecralarda, arkadaş ortamlarında güneş gibi parlayacaksınız. Daha fazla göz önünde olacaksınız. Bu hafta teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yenilikler karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgili güzel gelişmeler yaşanacak. Arkanızdan işler çevriliyor olabilir bu hafta. Arkanızdan konuşmalar var. Bu konuşmalar gizli kalmayacak. İş, kariyer, eğitimle ilgili alanlardan bu hafta daha fazla para kazanılabilir. Bu para ile sağlam temeller kurulabilir. Son haftalarda borç alacak konularıyla ilgilenmeye başladınız. Banka işlemleriyle ilgilenmeye başladınız. Yeni bir yatırımla ilgili kredi konusu olabilir. Ev alma ile ilgili kredi konusu olabilir. Borçlarınızı ödemek için yeni bir kredi çekme olabilir. Yeni bir işle ilgili kredi konusu olabilir. Bu konular 6 ay gündeminizde olacak. Bu durumlar bazen sizi bunaltabilir. Buna da hazırlıklı olun. Miras konuları gündeminizde ise bunlarla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Eş veya ortakla ilgili hukuksal konular var ise bu hafta bu konularda yeni gelişmeler yaşanacak. Bu hafta sağlığınıza çok dikkat edin. Solunum yolları, eller, ayaklar, sinir sistemi ve kalple ilgili konularda daha dikkatli olun. Doğum haritanızda Akrep burcu 18 derece ise ilişkilerle ilgili bu hafta ani gelişmeler yaşanabilir. Buna hazır olun. Bu hafta kendi içinizde çok fazla konuşacaksınız. Bazı konuları değerlendireceksiniz. Siz zaten ketum birisiniz. Düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmayı sevmezsiniz. Paylaşmadığınız halde de çevrenizdekilerin sizi anlamasını beklersiniz. Sezgileri güçlü birisiniz. Ancak son senelerde aşk konusundaki sezgilerinizde yanılıyorsunuz. Aşk konusunda kendinizi yetersiz hissediyorsunuz. Bunu yapmayın. Çünkü yetersizlik hissi yüzünden aşkta mutlu olamıyorsunuz. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta sürecek olan pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da temin edebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde içsel enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Psikolojinizi yenilemek için doğada zaman geçirin. Hafta ortasında enerjiniz çok yüksek olacak. İş görüşmeleri, ilişkilerinizle ilgili görüşmeler için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Hafta ortasında eski konuları muhakeme edeceksiniz. Bazı şeylerin bittiğini artık kabul edin. Hafta ortasında eğitim konularında da başarı var. Hafta sonunda parasal olarak güzel gelişmeler var. Yeni parasal konular gündeme gelebilir. Hafta sonunda para konusunda, yatırım konusunda büyük bir adım da atılabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 29 Ağustos 4 Eylül haftası gökyüzü transitinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğiniz, sizin sağlığınız olabilir, çevrenizdekilerin sağlığı olabilir. Bu durum sizi çok yordu. Sağlık konuları Mayıs 2023'e kadar da gündemimizde olacak. Sağlıkla ilgili farkındalığınız artacak. Bu durumla mücadele etmeyi öğreneceksiniz. Pratik yöntemler geliştireceksiniz. Bitkilerle, teknolojiyle, yeni gelişen sistemlerle, yeni yöntemlerle tanışacaksınız. Son aylarda sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü, eğitim sektörü ile ilgili konularda yenilikler karşınıza çıktı. Bu konularla ilgili artık eski sistemler, eski konular geride kalacak. Yeni sistemler ve yeni konularla ilgileneceksiniz. Son 2 sene zor bir süreç yaşadınız. Birçok videoda anlattım. 2020 Haziran, 2022 Haziran arasında ilişkilerle ilgili konularda yoğundunuz. Ortaklık olabilir, özel ilişkiniz olabilir, evliliğiniz olabilir. Bu konular sizi çok yordu. Karşınızdaki kişinin değiştiğini düşünmeye başladınız. Ancak sizin onunla ilgili düşünceleriniz değişti. İlişkinizle ilgili düşünceniz değişti. Bunun farkına vardıysanız ilişkinizle ilgili yenilikleri tamamladınız. Farkına varmadıysanız şimdi ilişkinizle ilgili konuları sonuçlandırma zamanı başlıyor. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları da bu hafta gündemde. Bunlarla ilgili yeni adımlar atılabilir. Bu hafta iş, kariyer, eğitim alanlarında yeni başlangıçlar var. Bu alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Büyük başarılar kazanılabilir. Bu hafta arkadaşlarınızla daha fazla iletişim halinde olacaksınız. Arkadaşlarınızla görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Arkadaşlarınızın duygusal hayatındaki değişimlerin haberini de alabilirsiniz. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Yeni sosyal alanlarda da bulunabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, uzun yolculuklarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Yeni bir aşk başlayabilir. Bu aşk uzun sürecek bir aşk olacak. Evliliğinizle ilgili son senelerde kafanızda bazı sorular olduysa bu hafta bunu değerlendireceksiniz. Evliliğinizle ilgili bitiş ya da devam kararı alabilirsiniz. Ama bu kararı alırken gezegenlerin sizi sınavdan geçirdiğini de düşünün. Bu sınavda sabırlı olursanız ilişkinizin güzel devam edeceğini de bilin. Mars ve Satürn burcu, yay burcu olanlar bu hafta iş, kariyer, eğitim konularında çok yoğun olacaksınız. Yeni iş bulabilir, işinizi değiştirebilir, işten ayrılabilir, işinizde büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Sene başından beri kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Onlardan bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Siz bazı şeyleri abartan birisiniz. Onlarla olan ilişkilerinizde çoğu zaman abarttınız. Fazla merhametli ve fedakar olmuş olabilirsiniz. Bunu bilerek ve isteyerek yaptınız. Ama sene başından beri bunu sorgulamaya başladınız. Bu sorgulama nedeniyle kardeş akraba ilişkilerinizde değişimler yaşamaya başlandı. Doğum haritanızda yay burcu ilk derecelerinde ise çocuk konusunda şanslı bir hafta olacak. Çocuklarla ilgili konularda biraz abartabilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de pratik olarak astrolojiyi anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde sosyal alanlarda, sosyal mecralarda zaman geçirilebilir. Yeni arkadaşlarla tanışma var. Yeni sosyal alanlarda bulunabilirsiniz. Hafta başında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, bilgisayarla ilgili alanlarda, teknolojiyle ilgili alanlarda yeni adım atılabilir. Hafta ortasında psikolojik olarak biraz gergin olabilirsiniz. Kendi içinize çekilmek, enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Spiritüel alanlarla ilgilenmek iyi gelebilir. Hafta sonunda enerjiniz yüksek olacak. Toparlanması gereken konuları toparlayacaksınız.
Aşk ve iş görüşmelerinde hafta sonuna da başarı var. Kendinizi iyi ifade edecek ve güzel sonuçlar alacaksınız. Son aylarda tamamlamak istediğiniz veya başlamak istediğiniz konuları ele alın. Bu konuları toparlamak hafta sonunda kolay olacak. Evlilik planı olanlar hafta sonunda organizasyonlarınızı yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 29 Ağustos 4 Eylül haftası gökyüzü transferin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündeminizde eğitim konuları var. Eğitimle ilgili alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Ön sıralarda olacaksınız. Uzun yollar, uzun yolculuklar var. Bu hafta uzaktan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yurt dışıyla, şehir dışıyla ilgili konularda gündeminizde bunlarla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Bunlar güzel gelişmeler olacak. Geçen sene sonundan beri çocuklarla ilgili konularda farkındalığınız arttı. Çocuklarla ilgili konularda yenilikler karşınıza çıktı. Son aylarda da bu konularda yoğundunuz, yoruldunuz. Çocuklarla ilgili konular sonuçlandı. Çocuklarla ilgili konulardaki değişiklikleri kabullenmelisiniz. Mayıs 2023'e kadar bu konularda farkındalıklarınız artacak. Son haftalarda sağlık konuları gündeme gelmeye başladı. Bu haftada sağlıkla ilgili konular var. Sağlığınıza dikkat edin. Solunum yolları, eller, kollar ve kemiklerle ilgili konulara dikkat edin. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ve eğitim sektörüyle ilgili konularda yeni gelişmeler var. Bu alanlarda yoğun tempo içinde olacaksınız. Bu yoğunluk bazen sizi yorabilir, değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. 2008'den beri gizli kapaklı olaylarla çok mücadele ettiniz. Bazen bu konular hayatınızda bazı şeylerin bitmesine neden oldu. Önümüzdeki birkaç sene daha bu durumlar bazı oğlak burçları için devam edebilir. Dikkatli olun. Bu hafta çok fazla harcama yapabilirsiniz. Lüks için ihtiyaç olmadığı halde daha fazla harcama yapılabilir. Sağlık konusunda harcama yapılabilir. Ameliyat konuları da gündemde. Estetik ve güzellikle ilgili yine fazla harcama yapılabilir. İşi olmayanlar sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen, eğitimle ilgili alanlardan yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunu değerlendirin. Bu sektörlerdeki iletişim, lojistik, medya ve pazarlama alanlarında da işler karşınıza çıkabilir. Bunları da değerlendirin. Son aylarda aşk ilişkinizde zor bir süreç geçirdiniz. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar almak zorunda kaldınız. Sabrınızın sınandığı zamanlar çok oldu. Mayıs 2023'e kadar aşk konusunda farkındalığınız artacak. 2018'den beri aşk ilişkinizde daha özgür olmak istemeye başladınız. Özgürce yaşayacağınız bir aşk aramaya başladınız. Bu yüzden aşk ilişkinizde aradığınızı bulmanız da zor oldu. Son aylarda bunu daha net gördünüz. Bazı şeyleri kabullenmek zorunda kaldınız. Aşk ilişkiniz biraz sürüncemede kalacak gibi görünüyor. Aşka dair fikirleriniz değişmek zorunda. Sene başından beri yeni yatırım konuları karşınıza çıktı. Parayla ilgili sınandınız. Parayı yatırıma dönüştürmeniz gerekiyordu. Para ve yatırımla ilgili disiplinli ve planlı olmanız gerekiyordu. Yatırım yapmayı öğrenmeniz gerekiyordu. Bu hafta bunları iyi düşünün. Kasım'dan sonra karşınıza yeni fırsatlar çıkacak. Yatırımla ilgili yeni temeller atılacak. Bu hafta iş, kariyer, eğitim konularında görüşmeler var. Bu konularda imzalar atılabilir. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da temin edebilirsiniz. Hafta başında işi olanlar yoğun bir iş temposunda olacaklar. İşle ilgili beklediğiniz yeni haberleri alabilirsiniz. İş görüşmeleri için hafta başına randevu verin. İşinizle ilgili enerjiniz yüksek olacak.
Görüşmelerde başarılı olacaksınız. İmzalar atılabilir. Başlangıçlar daha sonra yapılacak. Hafta başında eğitimle ilgili konularda da başarı var. Hafta ortasında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla plan yapılabilir. Haftanın gerginliği üzerinizden atılabilir. Hafta ortasında sosyal mecralarda toplum önünde büyük bir başarı da var. Spiritüel konularda başarı var. Hafta sonunda enerjiniz biraz düşük olabilir. Kendi içinizde dönüp enerjinizi yenileyebilirsiniz. Hafta sonunda sezgileriniz çok kuvvetli olacak. Rüyalarınıza dikkat edin. Size işaretler verecek. Mistik konularla, psikik güçlerle, meditasyonla ilgilenmek için hafta sonunda zaman ayırın. Bunlarla ilgili yeni kitaplar okuyabilir, eğitimler alabilir, yeni araştırmalar yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 29 Ağustos 4 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda sürekli seyahatler yaptınız, uzun yolculuklar yaptınız. Bu yolculuklarda yeni gelişmelerle karşılaştınız. Bu hafta gündemimizde aşk konusu olacak. Daha önceki videolarda hep anlattım. 2020 Haziran 2022 Haziran arasında aşk konularında farkındalığınız arttı. Artık aşkla ilgili konularda farklı düşünmeye başladınız. Aşk ilişkinizle ilgili farklı düşünmeye başladınız. Belki aşk ilişkinizi bitirdiniz. Belki aşk ilişkinizle ilgili ciddi adımlar attınız. Bu haftada aşkla ilgili eskiden yarım kalmış konular tekrar gündeme gelebilir. Eskiden yaptığınız hatalar tekrar karşınıza çıkabilir. Bunu iyi anlayıp ona göre değerlendirmelisiniz. Bu hafta çocuklarla ilgili konular gündemde. Çocuklarla ilgili konularda hızlı adımlar atılabilir. Yeni başlangıçlar yapılabilir. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu hafta bu konularda yoğunluk var. Bunlarla ilgili başlangıçlar yapılabilir. Güzel sonuçlar alınabilir. Bu hafta uzun yollar, uzak yerler, uzaktaki konularla ilgili görüşmeler var. Bu görüşmelerle ilgili konulardaki başlangıçlar Ekim ayında yapılacak. Bu hafta eğitimle ilgili konularda imzalar atılabilir, görüşmeler yapılabilir. Banka işlemleriyle yoğunluk var. Fazla harcama yapılacak. Alacak verecek konularında fazla detaylara takılabilirsiniz. Bu detaylar sizi yorabilir. Harcama ve para konularını biraz fazla da abartabilirsiniz. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçler var ise bu hafta bunlarla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Miras konuları gündemimizde ise bunlarla ilgili bazı detaylarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Uzaklardan haber alınabilir. Bu hafta gündemimizde aşk var. Aşkta ego savaşları var. Aslında duygusallık var. Egonuzu bir kenara bırakın, duyguları yaşamaya bakın. Yeni aşk arayanlar bu hafta aşkı bulmak kolay olacak. Algılarınız açık olsun. Satürn geçen seneden beri burcunuzda. Hem burcu Kova burcu olanlar hem Mars burcu Kova burcu olanlar, özellikle de doğum haritasında Satürn burcu Kova burcu olanlar bundan çok etkileniyor. Çünkü hayatlarının temelini oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü önümüzdeki yılların temelini sağlayacak fikirler üretmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki yıllarda kazançlı olmak için temelleri atıyorlar. Bunun için Satürn diyor ki planlı ol, disiplinli ol. Sen bunları sevmezsin ama şimdi bunu yapmak zorundasın. Böylece ilerleyen zamanlarda daha rahat edeceksin. Sene başından beri disiplinli ve planlı olmanız gereken konularda disiplinli ve planlı oldunuz mu? Şimdi bunları muhakeme etme süreci. Bunlardan dersler çıkartın. Kasım'dan sonra bu dersleri iyi anlayın ve Mart 2023'e kadar son hızla ilerleyeceğiniz süreci de planlayın.
Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da satın alabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde uzun yolculuklar var. Uzun yolculuklarla ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Yurt dışından veya şehir dışından beklediğiniz haberi de alabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar, hafta başında eğitimle ilgili yeni konular gündeme gelecek. Eğitimle ilgili konularda hafta başında büyük başarılar var. Sınavlarınız da varsa bunlarda başarı var. Hafta ortasında işi olanlar, işle yoğun olacaksınız. İşle ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. İşle ilgili başarı var. İşi olmayanlar, iş başvurusu yapmak, işle ilgili görüşmeler yapmak için hafta ortası çok uygun olacak. Bunu değerlendirin. Hafta sonunda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için de planlar yapılabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Balık burcu olanlar 29 Ağustos 4 Eylül haftası gökyüzü transiti burcunuz etkinlerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündemimizde ikili ilişkiler olacak. Görüşmeler çok fazla olacak. İlişkilerinizde ego savaşları var. İlişkilerde güzel gelişmeler de var. İlişkilerinizi artık düzenlemeye başlayacaksınız. Önümüzdeki hafta burcunuzda dolunay gerçekleşecek. Artık birçok konuyu toparlamaya başlayacaksınız. Bu hafta hukuksal süreçlerle ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Eş veya ortakla ilgili konularda hukuksal süreçler gündemde. Bunlarla ilgili para konuları da gündemde. Bu hafta ameliyat konularıyla ilgili görüşmeler var. Özellikle pankreas bölgesine dikkat edin. Kalp, damar, kan dolaşımına dikkat edin. Bunlarla ilgili tetkikleri yapılabilir. Ancak çözüm için biraz beklemeniz gerekecek. Mirasla ilgili beklediğiniz haberler varsa bununla ilgili haber alınabilir ancak sonuçlanması daha sonra olacak. Son haftalarda ev, aile, eş ve ebeveynlerle ilgili konular daha fazla gündeme gelmeye de başladı. Ev almak, ev satmak, gayrimenkul alım satımı yapmakla ilgili işlemlerinizle ilgili bu hafta imzalar atılabilir. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Onların hayatında değişimler olabilir. Bunları kabullenmeye çalışın. Eşinizle veya evliliğinizle ilgili sorun yaşıyorsanız bu hafta bu konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Zaten 2020 Haziran, 2022 Haziran arasında eşinizle ilgili, evliliğinizle ilgili konularda değişiklikler yapmanız gerekiyordu. Eğer onları yapmadıysanız önümüzdeki 6 ay planetler sizi zorlayacak. Artık bazı şeyleri kabullenmeye çalışın. Değişimleri hayatınıza katın. Bu hafta sağlıkla ilgili konularda daha fazla para harcanabilir. Estetik ve güzellikle ilgili konularda ameliyatlar da söz konusu. Bunlarla ilgili yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Son senelerde Neptün burcunuzdaydı. Önümüzdeki senelerde de Neptün Balık burcunda olacak. Bu size sezgilerinizle ilgili güç veriyor. Ancak bu gücü bazen kendinizde eksiklik olarak göreceksiniz. Ya bu özelliğinizi eksik olarak görebilirsiniz ya da bu özelliğinizden doğan sonuçları eksik olarak düşüneceksiniz. Şimdi bunları muhakeme etme süreci olacak. Bunları düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Sene başından beri kendinizi geliştirmenizle ilgili disiplinli ve planlı olmanız gerekiyordu. Kendinize yeni öğretiler kazandırmanız gerekiyordu. Hayattan dersler çıkartmanız gerekiyordu. Bu dersleri iyi anlamanız ve sonuçlarını iyi görmeniz gerekiyordu. Bu hafta bunları düşünün. Hayat size neleri öğretmeye çalıştı, bunları iyi anlayın. Bu sene başından beri Jüpiter burcunuzda ilerledi ancak kısa bir süre bu gerçekleşti. Yani şanslı olduğunuz alanları çok iyi anlamadınız.
Jüpiter rüzgar gibi esti geçti. Ancak para konusunda hala şansınız devam ediyor. 2023 Mayıs'a kadar da devam edecek. Ocak-Şubat 2022'de arkadaşlarla ilişkilerde gizli kapaklı yaşanan konular bu hafta tekrar karşınıza çıkabilir. Bu sizi rahatsız edebilir, ancak bu konuların artık bittiğini kabul edin. Öğrenmeniz gerekenleri anlayın, bu konuları geride bırakın. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da temin edebilirsiniz. Hafta başında finans konuları gündemimizde olacak. Borç alacak konuları, fatura işlemleriyle yoğun olacaksınız. Banka işlemleriyle yoğunluk var. Evliliklerinde, ortaklıklarında sorun yaşayanlar haftanın ilk günlerinde hukuksal konularda gündemimizde olacak. Hukuksal konularda yeni konular gün önünüze gelebilir. Bunlara dair yeni gelişmelerin haberlerini alabilirsiniz. Mirasla ilgili konularda beklentisi olanlar bununla ilgili yeni gelişmelerde karşınıza çıkabilir. Ev alma, ev satma, ev taşıma, gayrimenkul alım satımı ile ilgili konular gündemimizde ise bunlarla ilgili imzalar hafta başında atılabilir. Hafta ortasında uzun yolculuklar var. Yurt dışından veya uzak yerlerden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı konularda görüşmeler var. Bu konularda yeni başlangıçlar var. Bu başlangıçlar önümüzdeki senelerde sizin için güzel fırsatların başlangıcı olacak. Hafta ortasında eğitimle ilgili konular gündemimizde olacak. Sınavlarınızda varsa başarı var. Hafta sonunda işle ilgili yeni konularda görüşmeler var. İşlerinizle ilgili büyük ve yeni bir karar alınabilir. Yeni başlangıçlar var. Bu başlangıç sizin için güzel bir süreci başlatacak. İş görüşmeleri için hafta sonları randevu verebilirsiniz. Sınavlarınızda varsa hafta sonunda başarı var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.